Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine minik prensesler için böyle çok tatlı bir çanta öreceğiz hep birlikte. Şöyle göstereyim size, çok tatlı, çocukların da çok seveceği bir model. Çantam için şöyle pamuk makrome ip kullandım. Şöyle katlarına ayrılmayan bir ip bu arkadaşlar. 2 milim kalınlığında bir ip kullandım. Bunun yanında şöyle yine koton ip kullandım, yeşil ip. Birazcık da şöyle beyaz ip kullandım arkadaşlar. Yine 3,5 milim tığ kullandım. Malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. Dilerseniz örgümüze geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok memnun olurum. Diğer örgülerimden haberdar olmak için de zil butonuna basarsanız yine çok mutlu olurum. Beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız yine çok mutlu olurum. Şimdi dilerseniz çantamızı örmeye başlayalım. Öncelikle kırmızı ipimizi alıyoruz. Daha sonra şöyle bir kilit zincirimizi yaptıktan sonra 1 2 zincir çekiyorum ve geri dönerek ikinci zincire şöyle 1 2 ve 3 adet sık iğne örüyorum. 3 adet sık iğnemizi örüyorum. Bir zincir çekiyorum, geriye dönüyorum ve ilk sık iğnemin tepesine 2 adet sık iğne örüyorum. Yanındaki sık iğnemize bir sık iğne, onun yanındakine çift batıyorum. Çift sık iğne örüyorum köşelere. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. İlk sık iğnemize bir sık iğne, yine aynı yere bir sık iğne örüyorum. Daha sonra yanındakine bir sık iğne, onun yanındakine bir sık iğne ve sıranın sonundaki sık iğnemize de yine 2 adet sık iğne örüyoruz. Geri dönüşlerde bir zincir çekiyorum ve ilk sık iğnemize 2 adet sık iğnemizi örüyorum. Diğer sık iğnelerimizin tepesine birer adet. Sıra sonuna geldiğimizde 2 adet sık iğne örüyoruz. Yani köşelerde, başlangıç ve bitişlerde 2 adet sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Dönüşlerde bir zincir çekiyoruz. Bu şekilde toplamda 25 sık iğne olana kadar örüyoruz arkadaşlar. Başlangıç ve bitişlerde ikişer sık iğne örüyoruz. Sıra sonuna geldik. Buraya 2 adet sık iğnemizi örüyorum. Bakın şimdi 2 4 6 8 10 11 adet sık iğnemiz oluştu burada. Bu sık iğnemiz 25 adet olana kadar köşelerden artırmaya devam ediyoruz. Evet, 25 sık iğne olana kadar artırdık arkadaşlar kenarlardan. Şimdi bu sefer bir zincir çekiyoruz. Artırma işlemi yapmıyoruz artık. İlk sık iğnemize bir sık iğne batıyorum. Diğer sık iğnelere hiç artırma, eksiltme yapmadan sıramızın sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kenarlarda hiç artırma yapmadan 6 sıra örelim. Kenarlarda artırma yapmıyoruz. Dönüşlerde bir zincir çekiyoruz. Bu şekilde 6 sıra örelim. Evet, 6 sıra hiç artırmadan ördük. Arkadaşlar siz daha da büyük yapmak isterseniz burada bakın 25 sık iğne olana kadar artırmıştık biz.
Siz biraz daha büyütmek isterseniz 25 değil 27, 29, 31 dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar artırabilirsiniz. Daha sonra da yine burada hiç artırmadan 6 değil 8 sıra örebilirsiniz. Burada da bu bilgiyi vereyim. Şimdi 6 sıra ördükten sonra yine bir zincir çekiyorum ve ilk sık iğneye değil ikinci sık iğneye tığımı geçiriyorum. Bir sık iğne örüyorum. Daha sonra sıranın sonunda 2 sık iğne kalana kadar örüyorum arkadaşlar. Artık eksiltmelere geçiyoruz. İlk sık iğneme batmadım, ikinci sık iğneme battım tığımı. 2 sık iğne kalana kadar sıranın sonuna kadar örüyoruz. Evet, 2 sık iğne kalana kadar ördük arkadaşlar. Şimdi son sık iğnemize tığımı geçiriyorum, ipimi tığımda tutuyorum. Diğer sık iğneye tekrar tığımı geçirip öbür ipimi de tığımda tutup 3 ilmek var, bakın bunu aynı anda örüyorum. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. İlk sık iğneye değil ikinci sık iğneme bir sık iğne örüyorum. Sıranın sonuna kadar yine 2 sık iğne kalana kadar bunu bu şekilde örüyoruz. Tekrar 2 sık iğne kalana kadar ördük. Yine aynı şekilde tığımı geçiriyorum. İpimi tığımda tutuyorum. Diğer sık iğneye yine ipimi geçirip şu şekilde eksiltmemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk sık iğneye değil ikinci sık iğneye tığımı batarak bu şekilde arkadaşlar burada 15 sık iğne kalana kadar eksiltmemizi yapıyoruz. 15 sık iğne kalana kadar kenarlardan eksiltmemizi yapıyoruz. 15 sık iğnemiz kalana kadar eksiltmemizi yaptık. Şimdi bir sıra eksiltmeden örüyoruz. Sıranın sonuna kadar bir sıra örelim. Evet, sıramızın sonuna kadar ördük arkadaşlar. Şimdi şu şekilde örgümüzün etrafına sık iğne örüyoruz. Şöyle bakın. Sık iğne ile şu başa kadar bu şekilde öreceğiz. Şu köşeye uç kısmına gelene kadar bu şekilde örelim. Evet, bakın şöyle sık iğne yaparak kenarlara geldim. Şu uç kısma geldiğimde arkadaşlar buraya 3 adet sık iğne örüyoruz. 1 2 3. Daha sonra yine şu kısımdaki gibi sık iğnelerimizi örmeye devam ediyoruz. Şu köşeye kadar. Evet, köşeye kadar etrafını sık iğne ile dolandık. Şimdi son ilmeğimizi bakın şu başlangıç noktasına bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve şöyle örgüyü elimde ters çeviriyorum. Örgümün ters kısmındayım. Bir zincir çektikten sonra hemen yanındaki ilmeğin bakın şöyle göstereyim. Öndeki tek ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Onun yanındakine yine şöyle
ön lobdan bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bakın tüm ilmeklere ön lobdan birer adet sık iğne örüyorum. Bu şekilde şu köşeye kadar gelene kadar bu şekilde her sık iğnenin ön lobundan birer sık iğne örüyoruz. Köşeye kadar geldik. Bir zincir çekiyoruz, geri dönüyoruz. Yine hiç artırma, eksiltme yapmadan her ilmeğe birer sık iğne örerek toplamda 4 sıra örüyoruz. Hiç artırma, eksiltme yapmıyoruz. Her ilmeğe birer adet sık iğne örerek toplamda 4 sıra örelim. Evet, 4 sıra ördük arkadaşlar. Şu çantamızın kenar kısmıydı. Şöyle. Şimdi burada ipimizi uzunca biraz dikmek için kesiyoruz. Daha sonra çantamızın şu kısımlarını öreceğiz. Bunun için yine şöyle en alt şu köşeden başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Köşeden tığımıza ipimizi doluyoruz. Bir zincir çekiyorum ve ters sık iğne. Hemen yanındaki sık iğne. Bakın burada şöyle ilmeklerimiz kalmıştı. Buraya ters sık iğne örüyoruz. Her ilmeğe bu şekilde tığımızı geçirerekten örüyoruz. Şu kısmı örerken arkadaşlar arkadan tek ilmek almıştık ya, diğer ilmeğimiz bu oluyor artık üstteki. Bu şekilde şu köşeye gelene kadar örelim. Evet, ağız kısmına geldik arkadaşlar. Burada tek ilmek alıyorduk. Bakın şu ilmekleri. Şimdi bu ağız kısmında şöyle ilmeğimizi tam alıyoruz. Şöyle. Bu şekilde şu başladığımız yere kadar örelim. Başlangıç yerimize kadar ördük arkadaşlar. Burada ipimizi kesiyorum. Daha sonra kestiğim kısmı şöyle arka kısımda yok ediyorum. Bu ipler katlarına ayrılmadığı için biraz zor oluyor arkadaşlar. Şu
şekilde. Diğer başlangıç ipimizi de aynı şekilde geçirelim. Evet, şöyle bir görüntümüz oluyor. Şimdi arkadaşlar bu parçadan bir adet daha yapacağız ama şu kısmı, kenar kısmını yapmayacağız. Sadece şöyle ben yaptım, size göstereyim. Şöyle bakın. Buradan tek ilmekten yine yapıyoruz şu ters sık iğneyi. Arkada yine bakın böyle tek kanat ilmeğimiz oluyor. Bu şekilde bir tane daha örüyoruz aynı sayıda. Şimdi dilerseniz çantamızın şu yaprak kısmını da göstereyim. Bunun için şöyle yine çift kat kullanıyorum arkadaşlar. Bu ipim ince olduğu için koton ip. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. 17 adet zincir çekiyorum ve ikinci ilmeğe şöyle sık iğne yapıyorum. Her ilmeğe sık iğne örüyorum. Sıranın başına kadar bu şekilde sık iğnemi örüyorum. Evet, 16 tane sık iğnem oldu arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum, geriye dönüyorum. İlk sık iğnemin tepesine bir sık iğne yapıyorum ve 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet zincir çekiyorum. İkinci ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. İkinciye yine bir sık iğne yapıyorum. Üçüncü ilmeğe tığımın başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Dördüncü ilmeğe ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra 1, 2, 3. ilmeğe ilmek kaydırmayla şu şekilde tutturuyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çekiyorum. İkinci sık iğneye bir sık iğne, üçüncüye yine bir sık iğne, üçüncüye tekli trabzan, tığımın başını dolayıp tek seferde çekiyorum. Dördüncüye ikili trabzan örüyorum. Sonra 1, 2, 3. ilmeğe ilmek kaydırmayla şu şekilde birleştiriyorum. Tekrar 5 zincir çekip sıramın sonuna kadar 2, 4, 5, 5 tane şu şekilde yaprak olacak şekilde örüyoruz. 5 adet yaprağımızı yaptık. Bir zincir çekiyorum ve ipimi burada kesiyorum. Daha sonra şu ipimi de arka kısımda yine yok ediyorum. Evet, şu şekilde yaprağımızı da yaptık. Bunu şu şekilde bakın buraya dikeceğiz. Ben bunu şöyle ince misinam var. Onunla dikeceğim arkadaşlar.
Hayalet ipiniz varsa onunla da dikebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Tam böyle ağız kısmına gelecek şekilde. Normal bildiğiniz gibi. Şimdi bu ip belli olmuyor, bakın dikiş şeyi de belli olmuyor, o yüzden bununla dikiyorum. Evet, yeşil yaprağımızı da diktik arkadaşlar. Şimdi dilerseniz şu çantamızın şu beyaz kısımlarını yapalım. Bunun için yine iğnemizi, ipimizi geçirdik. Şöyle rastgele şöyle beneklerimizi, çillerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bunu dilediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz. Bu şekilde içini doldurana kadar işleyelim. Evet, çantamızın, çileğimizin çillerini de yaptık. Şimdi çantamızı şöyle birleştirmeye geçiyoruz arkadaşlar. Bakın burada uzun bir ip bırakmıştık. Burada da bakın şöyle tek kalan ilmeklerimiz vardı. Onları da bakın şöyle karşılıklı ilmeklerimiz gelecek şekilde dikiyoruz. Şöyle bir buradan bir karşı ilmekten alarak çantamızı birleştiriyoruz. Her ilmek karşılıklı gelsin arkadaşlar. Bu şekilde bir buradan bir karşı taraftan ilmeklerimizi alarak dikiyoruz. Şöyle asılalım, gevşek olmasın. Evet, şu kısma gelene kadar bu şekilde dikelim arkadaşlar. Evet, çantamızın kenarında diktik arkadaşlar. Şöyle, şimdi dilerseniz çantamızın sapını da göstereyim. Çantamızın sapı için şöyle 4 metre kadar ip ayırdım ikiye. Bakın, daha önceki çantalarımda da gösterdim bu çanta sapını size. Bir zincir çekiyorum, şöyle 2 katlı ipi, tığıma ipimi doluyorum ve örüyorum. Bu çanta sapını çocuk çantalarına çok yakıştırıyorum arkadaşlar. Gayet güzel, sade ve şık. Bu şekilde bakın, ipin birini tığıma doluyorum, diğer ipi arasından geçiriyorum. İpimi tığa dolayıp diğer ipi arasından geçiriyorum. Bu şekilde
Dilediğiniz uzunluğa gelene kadar örüyoruz. Daha sonra çantamızın sapını şu şekilde iç kısmına dikiyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu da bitireyim. Onu da dikilmiş halini göstereyim. Evet arkadaşlar, çantamızın sapını da diktik ve çantamızı bitirdik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok mutlu olurum. Diğer örgülerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.